Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Ben Miranda. Videomuzun çekimi 16 saat, belki daha fazla sürdüğü için saymadım. Girişi çekemedim. Burada yapmanız gereken tek şey adımları sıralamasıyla takip etmek ve en önemlisi kendine güvenmek. Evet. Çünkü ben ne yapmanız gerektiğini her ayrıntısıyla söylüyor olacağım. İki tane sonucumuz var arkadaşlar. Ya bilgisayar temizlikten sonra hiç açılmayacak, kendisine veda edeceğiz. Ya da performansı artmış bir şekilde kasamıza kavuşacağız. Birlikte göreceğiz. Hadi vakit kaybetmeden temizliğe geçelim. Arkadaşlar ilk olarak kasamızı bütün kablolarından kurtarıyoruz. Kablolarından kurtarırken kablolarını sert çekmemeye özen gösterin. Tutarak çekin ve hafif bir şekilde çekin. Zaten soketten hemen gelecektir. İlk olarak kasamızı cam olan yerden açıyoruz. Herkesinki cam olmuyor. Zaten görürsünüz. Hangi tarafta vida varsa o taraftan açmanız gerekiyor. Evet. Arkadaşlar şimdi yapmamız gereken ilk işlem, bunu ilk defa yapıyorsanız bir kenara telefon sabitleyip kamerayı açıp o şekilde başlamanız gerekiyor. Neden? Eğer bir şeyi karıştırırsanız geri dönüp videodan bakabileceksiniz bu sayede. Bunlar da benim deneyimlerim sonucu zaten size verdiğim fikirler. Kasamızı camından açtıktan hemen sonra kasamızın ön camını açacağız. Çünkü fan sistemini temizlemekle başlayacağız işlemimize. Bunu kenara alacağım çünkü bunu da temizleyeceğiz. Bunu ben kenara kaldırıyorum. Şimdi sıra ön kısmı çıkartmakta. Ön kısmı da vidalarından kurtarıyorum. Çünkü ön kısmın fanlarının da ciddi derecede temizlenmesi gerekiyor. Bu arada çıkarttığınız vidaları da kaybetmemek için bütün vidaları aynı yere koymanız çok önemli. Bunu da çıkarttık. İçindeki pisliği şöyle göstereyim size. Ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama. Kameradan baktığımda görebiliyor musunuz? Şu şekilde gösterebilirim. Böyle yandan, direkt fanların hava aldığı yerden ne kadar kirlendiğini görebilirsiniz. Bunu da temizleyeceğimiz için kenara kaldırıyorum. İlk olarak bilgisayarın önündeki fan sistemini temizlemek istiyorum. Pislikleri de size şu şekilde göstereyim. Fanın şöyle kameranın arkasından. Bayağı kötü durumda arkadaşlar bunlar. Bunu da çıkarttık. Yani bunları çıkartırken bile bakar mısınız? Üf, üf. Öndeki fanları çıkartmadan temizleyeceğim. Ama eğer ki siz çıkartmak isterseniz diye nereden çıkartmanız gerektiğini göstereceğim. Önde 3 tane fanım var ve bunun içeride 3 ayrı kablosu var. Öndeki fanlarımı çıkartmak için bilgisayarın yan tarafını açıyorum. Yan tarafında görmüş olduğunuz buradaki kabloları bakın teker teker bir elimle çıkartıyorum. Yavaş olup özenli olmanız gerekiyor bu arada. Genel olarak bütün kabloları çıkartmakta yavaş ve özenli olmalısınız. Sonra bu kabloları kurtardıktan sonra fanlarımı çıkartıp temizleyebilirim. Ancak ben çıkartmadan yapacağım. Şimdilik gelsin bakalım öndeki fanlarımız. İlk nasıl başlıyoruz temizlemeye? İlk olarak MSI'nin bana göndermiş olduğu bir fırça var. Sizde bundan olmadığını bildiğim için size bir Trendyol linki yaptım. Bilgisayarınızı temizlerken kullanabileceğiniz ürünleri oraya koydum. Zaten set halinde de satılıyorlar. Açıklamalar kısmında onu bulabilirsiniz. Bundanı olanlar ve bunun gibi kullanabileceği şeyleri olanlar bunlardan kullanabilir ya da işte makyaj fırçası, normal saç fırçası gibi. Ama bu tarz şeyler bakın böyle burası sert, burası yumuşak. Bunun ne kadar etkili olduğunu şimdi göreceksiniz. İlk olarak tozlarından kurtarıyorum sert kısmıyla. Bu arada bunları çok oynatmamaya özen göstermelisiniz ama ben şimdi temizlerken oynatmak zorundayım. Çünkü bunlar bayağı pis. Yani fanlar resmen bar bağlamış. Annem bir şeyi çok pis olarak anlattığında bar bağlamış derdi. Kendime çeşit çeşit makyaj fırçası aldım. Uzanamadığım yerlere bunlarla gireyim diye. Bayağı iyi girdi bu arada.
Sen nasıl çalışıyormuşsun? Aşkım benim, kıyamam sana ya. Şimdi yine üfleyeceğim. Wow. Sadece şöyle göstermek istiyorum. Çıkan tozu ve kiri görebilirsiniz buradan. Arka taraftan da ulaşamadığım yerleri temizleyeceğim. Şu anda benim yaptığım şey temizlik değil, tozları yerinden oynatmak. Asıl temizlik şimdi alkollü yani kolonyalı bezle yapacağım olacak. Fanları temizleyeceğim kulak pamuğu ve kolonya yardımıyla. Direkt pisliği gösteriyorum. Tek bir şeydeki pisliği gösteriyorum. Şuradan sokuyorum. Zaten bu ince bir şey olduğu için giriyor hemen. Sonra da pervanesini çevirerek temizliyorum. Evet, kolonya döktüm ve sadece o kısmın etrafından çıkan pislik, toz, kir, mikroplar, organizmalar, her şey. Bir tane daha sileceğim tertemiz olsun diye. Bakalım ikincide nasıl bir pislik çıkacak. İyi ki ikinciyi de yapmışım. Şimdi pervanenin dış kısımları. Yavaş davranmanız burada çok önemli. Bence yavaş davranın ve hiçbir şeye zarar vermeyin. Özellikle yapan erkekler, siz gücünüzün farkına varmıyorsunuz ama bunları yavaş temizlemeniz gerek. Bir bebeğe dokunuyormuşsunuz gibi düşünün. Tamam diye düşünüyorum. Evet, tertemiz oldu. Rengi bile açıldı yani. Afiyet olsun. Şimdi ince fırça neredesin? Ha. Of, of. Burada fanın tozları anakarta düştüğü için ben de pisliği en aza indirgemek istediğim için bir havlu kağıt koydum altına. Burada fanları oynatmadan temizlemek çok önemli. Gördüğünüz gibi fanları elimle tutarak önce tozları süpürüyorum, ardından alkole bandırdığım kulak pamuğu ile temizliğini yapıyorum. Fanlar temizlenene kadar 2-3 kere üstünden temiz alkollü bezle mutlaka geçin. Tamam, ne kadar tozu buraya tutabilirsek kârdı, ne kadar toz düşmese kârdı. Bu kadarını kurtardık. Ben bunu döküp geliyorum. Tamam, hadi şuna geçelim. Onu zaten vidalamak çok kolay. Şimdi sıra işlemci fanımızı çıkartıp temizlemekte. İşlemci fanımın klipsini açıp çok yavaş ve dikkatli bir şekilde çıkartıyorum. Herkesin işlemci fanı farklı açılabildiği için burayı göstermeye gerek duymadım. Siz kendi işlemci fanınızı açmak için yan taraflarında klips veya sökülmesi için vidasını arayabilirsiniz. İşlemci fanı işlemcimizin ısınmadan ve bozulmadan çalışmasını sağlar. Gördüğünüz gibi benimkinin içi artık tozlardan bar bağlamış. Bu işlemcimin performansını ciddi derecede düşürmüştür. Alkollü makyaj pamuğu yardımıyla işlemci fanındaki termal macunu hiç kalmayacak şekilde yavaşça temizliyorum. Ardından işlemcimin üstündeki termal macunu da alkollü makyaj pamuğu ile narince temizliyorum. Ve son olarak alkollü kulak pamuğu yardımıyla işlemcimin kenarındaki olabilecek toz ve pislikleri alıyorum. Sırada termal macunu yenilemek var. İnce bir tabaka olacak şekilde her yere yayarak yavaşça sürüyorum. Çok sürmeyin sakın. Her yere yaydığımdan emin olduktan sonra en sıkıntılı yere geliyorum. En sıkıntılı. Evet, sıkıntı yere geldik gibi.
İşlemci fanını geri takma kısmı çok önemli. Kaydırırsanız, tek de takamazsanız termal etrafa yayılır ve bu istediğimiz bir durum olmaz. Bu gibi durumlarda işlemci fanını çıkarıp termali temizleyip yeniden denemek gerek. Bunun olmaması için yeni termali işlemciye sürmeden önce işlemci fanını birkaç kere tek de takmaya çalışarak antrenmanlayabilirsiniz. Ben burada mecburiyetten tek atmışım. Farkındaysanız çok yavaş ve dikkatliyim. Ana fanı geri takmak için termali değiştirmeyi bekledim. Daha rahat oldu. Şimdi bunu takalım. A few moments later. Şurayı görmenizi istedim. Ve buranın altında normalde şey olur. Nerede o? Bunun filtresi yok. Bu çok sıkıntı bir durum. Allah Allah. Bunun filtresi nerede acaba? Bunu böyle takmayalım. Çıkaracağız power supply'ı mecburen. Normalde power supply'ı çıkartmayacaktım ancak koruma filtresini göremeyince içine kaçmış olabilecek tozlar için soğuk fön tutmak istedim. Soğuk fön tutmadan önce alkollü mendille biriken tozları alıyorum. Bunu ben çekimden dolayı masa başında yapmak zorunda kaldım ancak siz banyo veya bahçenizde yapın. Bütün göze görülmeyen tozlar burnumdan ve ağzımdan içeri girdi. Tıkandım hatta. Temizliği bitince power supply'yi nazikçe yerine sokuyor ve sabitliyorum. Bu filtrelerin içeriye girmesini engellediği toz fazlalığı beni gerçekten şok ediyor. Çıkan pislikler havada görmediğimiz tozların birikintisi. Buraya sürebileceğim herhangi ıslak bir madde tozları yapıştırabileceği için sadece kuru fırçalamayla temizlik yapacağım.
Koruyucularımızı da taktıktan sonra ön camı da takıyor ve burayı aradan çıkartıyorum. Sıra ekran kartına geldi. Ekran kartını anakarttan çıkartıp sadece fanlarını temizleyeceğim. Ama normalde ekran kartının içi de açılıp temizlenebilir. Ekran kartını ilk defa çıkartacak olanlar kasaya sabitleme vidalarının hepsinden kurtardığınıza emin olun. Kablosunu yavaş çıkartın ve onun da çıkarken bir klipsi olduğunu unutmayın. İçeride bayağı birikmiş toz var. Tam belli olmasa da. Yumuşak uçlu makyaj fırçamla fanları döndürmeden önce tozları süpürüyorum. Alkole bandırdığım ıslak kulak pamuğu ile de temizliğini diğerlerindeki gibi yapıyorum. Bunları temizlemek içerideki hava sirkülasyonu performansını ciddi derecede arttıracak. İçeride ulaşamadığım tozları makyaj fırçamla önce yerinden oynatıyorum. Sonra banyoda fanlarını elimle sabitleyerek soğuk fönle tozlarından arındıracağım. Fanları tutmanız lazım çünkü fanların dönüş algoritmasını bozmak istemezsiniz. Burada tertemiz olmuş. Resmen parlıyor. Tozdan iç kısmı gözükmüyordu bile. Ekran kartını takacağım yerin etrafını kuru bezle temizliyorum. Sonra tüm kasa içinin tozunu aynı alkolle bezle temizliyorum. İçinde hiç toz kalmasını istemediğim için son kez tüm kasanın içine soğuk fön tutup tozları dışarı çıkartıyorum. Ve kasam kurulmaya hazır. Evet, şimdi sadece takacağım. Evet, hazır mıyız? Bastırıyorum. Bak o tık sesi gelecek şimdi. Geldi. Tık etti. Şimdi göstereceğim şey çok önemli. Temizlik sırasında vücudumda biriken statik enerjiyi anakarta aktarmış olabilirim. Bir anda gidecek elektrik akımı anakartın patlamasına yol açabilir. Bu nedenle size kasanın statik enerjisini almayı göstereceğim. Kasanın arkasındaki güç tuşunu kapatıyoruz ve kasa tamamıyla kablolarından kurtulmuşken öndeki power yani güç tuşuna bir kere basıyoruz. Kablo olmadığı halde ışık gelip giderse statiğini atmış demektir. Böyle bir şey olmazsa zaten her şey yolundadır demektir. Bu işlemi ara sıra kasanıza uygulamalısınız. Temizlikten önce Valorant'ta çatışma sırasında FPS 200 ve 210 arasında düşerken çatışma dışı alabildiğim FPS en fazla 260 oluyor. Cross'uma dikkat ederseniz de adamlara önceden headshot atmam gerekiyor. Temizlikten sonra ise çatışma sırasında aldığım FPS çoğunlukla 240, çatışma dışında ise aldığım FPS en fazla 280'e kadar çıkıyor ve bu sırada Discord'da yayındayım. Ayrıca oyun daha akıcı hale geliyor ve headshot oranımla adam öldürme hızımda ciddi bir artış görüyoruz.
Counter'da ise çatışma sırasında aldığım FPS temizlikten önce 101 iken temizlikten sonra 140-150 FPS'e kadar sabitleniyor. Ve gördüğünüz gibi oyun daha akıcı hale geliyor. Öldürme hız oranı da yine diğerine kıyasla ciddi bir fark yaratıyor. PUBG'de daha ciddi bir fark görüyoruz. Çünkü kasanın fan sisteminin temizlenmesi bu grafik seviyesindeki bir oyunun performansını dehşet derecede arttırıyor. Temizlemeden önce çatışmada aldığım FPS 80'lere kadar düşüyor ve en fazla 115 FPS'e kadar çıkıyor. Temizlikten sonra ise en fazla 105 FPS'e kadar düşüyor ve en fazla aldığım FPS sayısı da 165'lere kadar çıkıyor. Akıcılık ve vuruş oranı için hiçbir şey söylememe gerek yok. Zaten aradaki fark fazlasıyla belli. Canım bilgisayarım, sana neler çektirmişim. Şuraya bakar mısınız? Nasıl pislikten bar bağlamış. Eğer bundan daha ayrıntılı, profesyonel anlatımlı bir temizlik videosu istiyorsan videoyu beğenip mutlaka yorumlarda bunu yaz ki sayımızı bilelim.